Neden buradayım sorusu hepimizin çocukken belki ileri yaşlarda da kendine sık sık sorduğu bir sorudur. Ben de çocukluğumda bazen yaz akşamları dışarıda yatıp kafamı gökyüzüne çevirip yıldızları seyrederken sorardım. Bu kadar büyük bir kainatın içerisinde, bu kadar çok sayamayacağım kadar yıldızlar ve ben burada minnacık bir şey olarak ve neden buradayım? Burada ne işim var? Ve burada seyreden kim? Acaba seyrediliyor muyum diye bir sürü sorular sorardım. Ve neden buradayımın cevabını aramak, bulmak, belki de bu süreç birçoğumuza çok lezzet vermiştir. Ama belki de bu sorunun an be an dönüşen ve bizi geliştiren, bize yepyeni şeyler fark ettiren cevapları vardır. Ve gelin birlikte bu cevapları bulalım. Kendinizi ilk hatırladığınız zamana bir gidin. Kiminiz 1 yaş, 2 yaş, 5 yaş, bazılarınız 7-8 yaş civarını hatırlayabiliyorsunuz. Ve o en küçükken kendinizi hatırladığınızda içeride bir tane şu andaki siz var. Ve içeriden bedeni çok küçük de olsa dışarıya çok büyük büyük bakan bir siz var. Ve bugün geldiğiniz yerle bugünkü halden belki çok ileri yaşlara gitmiş olsanız bile, 80'lere 90'lara gitmiş olsanız bile o en küçükken bakanla şu an arasında aslında ortak bazı hallerin olduğunu görüyoruz. Yani o anda da fark eden, algılayan kocaman bir varlık var orada. Ve birçoğumuzun hani o çocuklara bakarken bu daha çocuk bilmiyor, etmiyor zannettiğimiz çocuğun aslında o bizlerin ne kadar çok şey bildiğini, fark ettiğini içeride böyle görebiliriz ya da hatırlayabiliriz. İşte ben de daha o 1,5-2 yaşlarına kadar hatırladığım, özellikle 4-5 yaşlarını çok çok net hatırladığım dönemlerde o neden burada olduğum sorusunu kendime sorduğumda o burada olmanın belki bir tadının, halinin, kırıntılarının damağımdaki halini hatırlıyorum. Yani orada olmanın bir tadı, bir lezzeti, bir farkındalığıyla ilgili bir tat vardı. Ve zaman içerisinde enteresan bir şekilde çeşitli olaylar o tadı insanı unutturup ve tekrardan aslında o neden burada olduğunun tadını, lezzetini bulmayla geçiyor. Belki daha küçüklüğü ve belki anne karnındaki halimiz bunu çok çok daha iyi biliyor da olabilir. Peki gelin şimdi bir daha bakalım. Neden buradayım? Bir kere bir bedenin idaresindeyim. Bunu biyolojik bir robot olarak düşünün. İçinde duygu ve düşünce enstrümanları ve bu fizik bedeni yöneten içeriden sanki bir avatarım. Ve bu avatar halimle bu bedeni uzaktan yönetiyorum. Varlığımla. Ama varlığım, bedenim, duygu ve düşüncelerimden de bir içerisi var. Hani Yunus'in bir ben var benden içeri dediği gibi. O benim özüm. Özümden gelenin ya da kaynağımdan akanın besleyip buraları şekillendirmesi ve yönetmesinin seyrindeyim. Ve burada gördüğüm, seyrettiğim yine bende olan bir nevi beyin ve tüm sinir sistemimin içini dolduran potansiyelim ve duygu düşünce frekanslarımın dışarıya yansıttıkları. Yani aslında dışarıda seyrettiğim, kainat dediğim, dünya, evren dediğim, parçacıklar dediğim, atomlar ve madde, eşya dediğim her şey içeride olanın dışarıya yansıması. Çünkü ben birin bir parçası olarak yani
onun suretinde yaratılmış, onun halifesi olarak birden bir parça ve bir zerreyim. Ve kendi merkezinde bulunduğum yerden de etrafa yansıttığım holografik olarak simülasyonun içerisindeyim. Oluşan bir simülasyonun içerisindeyim. Ve gördüğüm her şey ya da var olduğunu zannettiğim her şey de önce bende oluşup benim sinema ekranımdan, projeksiyon sistemimden hayat aynasına an be an yansıtılıyor. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Her birimiz bir projeksiyonla hayat aynasına bir görüntü yansıtıyoruz ve bu görüntülerin hiçbir tanesinin kuyruğu birbirine değmiyor. Hiçbir tanesi birbiriyle çakışmadan her birisinin ortak bir buluşma yerinin adı da işte dünya. Ve biz bu dünyanın içerisinde her birimiz kendi hayatımızı ve kendi kaderimizi oluşturabilme yetkisiyle kendi potansiyelimizden aldığımızı yine bir taraftan yazıyor, yönetmenliğini yapıyor. Bir taraftan kameramanlığını, ışıkçılığını, başrol ve figüranları oynayabilme haliyle bu sinemanın içerisindeyiz. Fakat bunun içerisinde ve daha derininde olan özümüz ve onunla bağlantılı olan aslında bizim ilahi yaratılış mekanizmamız aslında tüm bu kurguyu belki de çoktan yapıp bitirip seyreden olarak bizi sinemasına davet ediyor. Bu yaratılış filmine davet ediyor. Ve bu yaratılış filminin içerisinde gel diyor Ünal. Protokol koltuğunda ve bu dünya, kainat sinemasının galasında sana yer ayırdım. Gel diyor benim yanımda otur bunu seyret. Ve bu muhteşem galanın içerisinde her birimiz onun yanında, onunla birlikte dünyayı, hayatı seyretmeye başlıyoruz. Ve bu seyrettiğimizin adı hayat. Ve hayatı seyrederken, hayat denilen şeyi seyrederken aslında bir taraftan o bütünün yansımasını ama bir taraftan da her birimiz o bütünün bir parçası olarak aynı anda kendimizden yansıyanı seyrediyoruz. Ve ne zaman ki aslında buna şahitlik yerine müdahaleler yapmak, yorumlar yapmak, yargılamak durumunda kaldıkça yeni kaderler yaratıyoruz. Onun için kim ki başkalarına kader yaratıyor, başkalarına yarattığı kaderi sorumluluk ve yükümlülük olarak da kendi hayatlarına çekiyor. Öyleyse her birimiz kendi hayatımızın bir taraftan efendisi, bir taraftan yaratım anı içerisinde yaratıcısı, yarattığımız andan sonrası ise o yaratılanın kulu oluyoruz. Ve bu seyredilen, bu mükemmel sinema, hayat sineması bize buranın tadını almak için mükemmel bir hediye. Fakat bu hediyeyi almak yerine yargılayan, sistemi eleştiren, öteleyen ya da işte diyelim ki çeşitli şekillerde bunu kendisini bunun çok üzerinde ya da çok altında görenler için ise bambaşka bir sistem başlıyor. Bu sefer o cennet gibi olan hayat, verilen o Yaradan'ın ışığı kimisini yakmaya, cehennem ateşinin içine almaya, kimisini ise nurdan bir parça gibi müthiş bir cennet ve huzur yeri haline getirmeye başlıyor. Yani aslında insanın kendi seçimi bir bakıyor ki cennetini ve cehennemini, pozitifini ve negatifini oluşturuyor. Öyleyse insan, ben, bir taraftan kendi cennetini ve cehennemini seçebilme hakkında ve bir taraftan da olanı seyredebildiği ölçüde olanın şahitliğindeyken de mükemmel bir hayatı ya da tat alacağı bir hayatı oluşturabilmek durumunda. İşte burada belki de nerede o olan ya da gerçekleşen durumların müdahalecisi ve elini vurduğu anda, dokunduğu anda yepyeni kaderler yaratarak bambaşka bir hale geçebiliyor ve belki de sadece olanla birlikte akabilmenin şuuruyla aslında buradayım dediği anda
o bir an içerisinde birçok yerde an içine var olabiliyor. Onun için özellikle bugünkü kuantum fiziği ve sicim teorileriyle de biraz olsun anlatılmaya çalışılan bir şey sadece bir yerde değil, aynı anda birçok yerde olabilme durumları bize şunu gösteriyor ki biz de burada bir halimizle varız. Evet, buradayım bir halimle ama aynı anda çok yerdeyim. Buradaki halimde tam olarak odaklanmam ve ayaklarımı yere basmam çok önemli ki bu pergelin merkezi ve çok önemli bir noktası. Ama diğer tarafıyla da pergelin dünyanın, kainatın birçok yerine dokunup birçok yerinde eyleme geçebilir, fayda verebilir ve farkındalığımızı arttırabiliriz. Bu şöyle ki, eğer gerçekten tam buradaysan bu sefer diğer yerlerdeki, diğer mekanlardaki ve zamanlardaki parçalarımızla da şuurumuz ve idrakimiz ölçüsünde o zaman bağlantıya geçebiliriz. Öyleyse burada olmak demek, çok yerde olmak demek. Öyleyse neden buradayım sorusunun cevabı gerçekten burada olmanın hakkını vermek için buradayım. Ve burada olmanın hakkını verdiğim an içerisinde ise artık yollar ve kapılar açılarak birçok yerde parçalarımla mevcutum. Sevgilerimle. Hoşça kalın.